Bu videoda sizlere inanması zor birçok gerçek ile Bangladeş'i anlatacağım. Bangladeş'in sadece kötü yönlerine değil, iyi yönlerine de bu videoda yer vereceğim. İnanılmaz doğal güzelliklere sahip olan bu ülkenin şehirleri hiç yaşamak isteyeceğiniz yerler değil. ...147.000 metrekare yüz ölçümüne sahip olan Bangladeş'te 164 milyon insan yaşıyor. Yani ülke, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek ülkelerinden biri. Türkiye ile kıyaslayacak olursak, Bangladeş yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin 5'te 1'i alana sahip. Ancak nüfus olarak Türkiye'den yaklaşık 2 kat daha kalabalık. Bangladeş nüfusunun %90'ı Müslüman, %9'u ise Hindu. %90'ı Müslüman olan ülkede gelenekler ve yaşam tarzı İslam'da hiç yeri olmayan uygulamalarla dolu. İsmi Bengal'in ülkesi anlamına gelen Bangladeş, Myanmar ve Hindistan ile sınır komşusu. Ülkenin başkenti Dhaka, resmi dili ise Bengalce. Bangladeş bayrağı yeşil zemin üzerinde bulunan kırmızı bir halkadan oluşuyor. Ülkenin bayrağı Japonya bayrağını anımsatıyor. Dünyanın en fakir ve en kalabalık ülkelerinden biri olan Bangladeş'te yaşam hiç kolay değil. The Economist'in açıkladığı verilere göre ülkenin başkenti Dhaka dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde sondan 3. sırada yer alıyor. IMF tarafından 2018 yılında açıklanan verilere göre Bangladeş 1745 dolar kişi başı yıllık milli gelir ile dünyada 143. sırada yer alıyor. Günlük 3 dolar kazananların zengin sayıldığı bir ülke olmasına rağmen Bangladeş'te yaşam Türkiye'den daha pahalı. Tüm bu verilere rağmen son 10 yıldır Bangladeş ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında hep ilk 10 içerisinde yer alıyor. Maalesef Hindistan ve Çin videolarında bahsettiğim gibi ülke ekonomisinin büyümesi o ülkede yaşayan insanların zenginleşmesi anlamına gelmiyor. Gelir dağılımı adaletsizliği sebebiyle ülkelerin %4-%5'lik patron tabakası çok zenginleşirken geriye kalan halk fakirleşmeye devam ediyor. Bangladeş 1971 senesine kadar Pakistan'a bağlı bir eyaletti. 1971 senesinde kanlı bir savaş sonunda bağımsızlığını kazandı. Bangladeş'in kuruluşundan bu yana göreve gelen 3 başbakanın ikisi kadındı. Şimdiki mevcut başbakan, darbe sonucunda öldürülen ülkenin kurucu başkanının kızı olan Şeyh Hasina Vecit'tir. Uzun yıllar boyunca İslami kültürün hüküm sürdüğü Bangladeş'te bir erkeğin kadın eli sıkması hoş görülmüyor. Ancak ülkede fuhuşun serbest olması ilginç bir tezat oluşturuyor. 12 yaşından itibaren küçük kızların fuhuş sektöründe çalıştırılması ise iğrenç bir uygulama. Çocukların bu sektörde çalıştırılmaları yasal olarak kesinlikle yasak olmasına rağmen UNICEF raporuna göre sektörde çalıştırılan en az 10.000 çocuk var. Bangladeş şehirleri oldukça kirli. Şehirlerde yoğun çöp ve lağım kokusu hissediliyor. Sokaklar çöp yığınlarıyla dolu. Çok kalabalık nüfusa bir de altyapı yetersizliği eklendiği için tıkanarak taşan lağım suları başkent Dhakka'da çok önemli bir sorun haline gelmiş. Bu sorun ise dünyanın en zor ve en tehlikeli mesleğini ortaya çıkarmış durumda. Tıkanan lağımlar lağım temizleme işçileri tarafından temizleniyor. Bu işçiler kanalizasyon çukurlarına dalarak tıkanıklığa sebep olan atıkları elleriyle temizliyor. Bu işi yaparken hiçbir koruyucu önlem almıyorlar. Günlük maksimum 45 lira kazanan bu işçiler, mikrop yuvası olan kanalizasyon suyu içerisinde yüzerek çalışıyorlar. Zaten işçilerin tamamına yakını bu mikroplardan kaptığı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden işçilerin sayısı resmi rakamlara göre senede en az 100 kişi. Buna rağmen bu işi yapmak yasa dışı değil. Çalışanlar bizzat belediye tarafından görevlendiriliyor ve ücretleri de belediye tarafından ödeniyor. Bu ülkede dışarı çıkmadan önce karnınızı doyursanız iyi olur. Çünkü sokak yemekleri Hindistan'ı bile aratacak koşullarda hazırlanıyor. Burada da Hindistan'da olduğu gibi yemeklerde bol baharat kullanılıyor ve yemekler yenilirken çatal ya da kaşık pek tercih edilmiyor.
Ülkedeki araç trafiği işler acısı halde. Hindistan trafiğini bile aratacak kadar yoğun olan caddelerde araçların birçoğu, özellikle de otobüsler, sürekli kaza yaptıkları için hurda yığınına dönmüş. İnanılmaz karışık bir trafiğe sahip olan ülkede her an bir trafik kazasında ölme riskiniz var. Bu kalabalık nüfus ulaşımını arabalar haricinde çekçek denilen tek kişilik araçlar, üzeri insandan neredeyse görünmeyen trenler ve hatta bazen filler ile sağlıyor. Çekçek denilen bu araçlar aslında birer bisiklet. Bisikletin sürücüsü müşterilerini gideceği yere kadar götürmek için bütün gün pedal çeviriyor. Hem de tüm bu anlattıklarım taşra bölgelerinde değil, başkent Dakka'da yaşanıyor. Bangladeş'te evliliklerde başlık parası hala uygulanan bir gelenek. Fakat bu ülkede sadece erkekler kadınlara başlık parası ödemiyor. Durumu, yani statüsü düşük olan, yüksek olan tarafa başlık parası ödüyor. Yani statüsü düşük olan, kendinden üstün biriyle evlenmesi karşılığında bu bedeli ödüyor. Hac ibadetinden sonra dünyanın en büyük Müslüman buluşması Bangladeş'te gerçekleşiyor. Bişva İçtiması adı verilen bu buluşma 1960 yılından bu yana her yıl düzenleniyor ve 5 milyondan fazla Müslüman başkent Dakka yakınlarındaki Tongi şehrinde bir araya geliyor. Bangladeş'te uçsuz bucaksız pirinç tarlaları var. Ülkede yılda 22 milyon ton pirinç üretiliyor. Zaten ülkenin fakirlik sebebi tembel olmaları değil. Çalışıyorlar ancak herkes karnını doyurma peşinde. Teknoloji, yazılım ve sanayi gibi sektörler ülkede çok zayıf. Türkiye'de %14,3 olan işsizlik oranı, Bangladeş'te sadece %4,4. Ülkede iş gücünün yaklaşık %47'si tarım sektörüne hizmet ediyor. Dünyanın en pahalı giyim markaları Bangladeş'te üretim yapıyor. Ancak bu fabrikalarda çalışan işçilerin yaşam şartları o kadar kötü ki sık sık dünyada gündeme geliyor. Tekstil işçilerinin %64'ü temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılayacak kadar para kazanamıyor. Bangladeş'te 5000 civarında tekstil fabrikası bulunuyor. Tekstil sektörü ülke ihracatının %80'ini oluşturuyor. Dünyada üretilen her 10 kot pantolondan biri Bangladeş'te üretiliyor. Tarihe Rana Plaza katliamı olarak geçen facia Bangladeş'te yaşanmıştı. Başkent Dakka'da tekstil üretimi yapan bir fabrika çökmüş ve 1000'den fazla işçi enkaz altında hayatını kaybetmişti. Olayın daha acı yönü ise binanın çökeceğinin zaten biliniyor olmasıydı. Hatta faciadan sadece bir gün önce mühendisler ve mimarlar binanın acilen boşaltılması gerektiği yönünde açıklama yaparak fabrika sahiplerini uyarmıştı. Buna rağmen fabrika boşaltılmadı. İşe gelmek istemeyen işçiler ise kovulmak ile tehdit edildi. İşte bu sebeple yaşanan bu kaza katliamı olarak değerlendiriliyor. Bangladeş'te idam cezası halen uygulanıyor ve ülkede sık sık idam cezalarının infazları gerçekleşiyor. Özellikle cemaat liderleri ve üyeleri devlet için tehlike olarak görülüyor ve idam ediliyor. Tüm bunların yanında ülkede güzel şeyler de oluyor. Örneğin Bangladeşlilerin çok sıcakkanlı insanlar olmaları gibi. Yabancılara karşı da aynı samimiyete sahipler. Ellerinde ne varsa paylaşmaktan çekinmiyorlar. Bangladeş'e giden birine oranın nasıl bir yer olduğunu sorduğunuzda sıcakkanlı insanlarından mutlaka bahsedecektir. Ayrıca ülkede çoğu kişi İngilizce konuştuğu için onlarla anlaşmak hiç zor değil. Ülke muhteşem doğal güzelliklere sahip. Bangladeş'te karayolu kadar nehir var. Ülkede bulunan 700 nehir içerisinde inanılmaz doğal güzellikleri barındırıyor. Ayrıca ülkede ulaşımın en rahat olduğu yer bu nehirler. Nehirlerde binlerce sandal ile ulaşım sağlanıyor. Bangladeş'te Atatürk çok iyi tanınıyor ve seviliyor. Öyle ki Türkiye dışında çocuklarına Mustafa Kemal adını en çok veren ülke Bangladeş. Ülkede Atatürk'ün isminin verildiği sokak ve caddeler var. İstiklal Savaşımız sırasında Bangladeş hem maddi hem de manevi olarak Türkiye'ye destek vermişti. Atatürk ve Türkiye, Bangladeşliler için örnek alınan bir lider ve ülke. Bu videoda sizlere iyi ve kötü yönleriyle Bangladeş ile ilgili ilginç ve önemli bulduğum bilgileri aktardım. Bu videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.